Selamlar, EFC 26'a yeni bir Rebuild bölümü hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Kayserispor'a Rebuild yapacağız. Nasıl yapacağız? Bilinmiş, tanınmış, genç yetenekli Türk oyuncuları Kayserispor'a transfer edeceğim. Bir nevi Legioner Rebuild gibi. Benim eski videolarıma bakarsanız Legioner Rebuild yapmıştım. Sanırım Çorum Futbol Kulübü'nün üstüne yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bir Legioner Rebuild gibi ama tam da sayılmayabilir çünkü bazı oyuncular alacağım. Bazı Türk oyuncuları Kayserispor'a transfer edeceğim ve sonrasında başarılı olur mu olmaz mı ona bakacağım. Yani komple takım değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı mevkileri almayı düşünüyorum. O zaman hazırsanız bölümümüz başlasın. Öncelikle Kayserispor'un bu yılki takımına şöyle bir bakalım kadrosuna. Nasıl oynuyorlar? Taktiğe geldiğimizde 4-2-3-1 geniş şeklinde oynuyorlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir kadrosu mevcut. Şöyle takımı teker teker göstermek istedim efendim. Birkaç mevkiye dediğim gibi transfer yapacağım. Bir de 2025-2026 sezonunda mücadele eden takımlara şöyle bir göz atmak istiyorum. Evet, 18 takımlı olmuştu biliyorsunuz bu yıl ve 18 takımı da gördük. Evet, transfer yapacağım 4 ismi belirlemiş durumdayım. Daha da yapılabilir aslında ama ben 4 transfer yapmak istiyorum. Bunlardan biri Kenan Yıldız. Gerçekten de son yıllarda iyi amiliydi özellikle falan. Arda Güler. O da gerçekten de çok iyi. Can Uzun. Yenilerde o da parlayan bir yıldız. Ve Semih Kılıçsoy. Bu şekilde 4 tane transferi yapmaya çalışacağım efendim. Kayserispor'a getireceğim ve ardından bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz. Evet, kısa bir dipnot geçeyim. Semih Kılıçsoy'u ben seçtiğimde dedim acaba kiralık giydiği için, forma giydiği için alamayabiliriz diye düşünmüştüm. Alamıyoruz. O yüzden Deniz Gül ilk aklımda vardı ama overall'u düşük olduğu için birazcık pek oynatmazlar diyordum ama yine de bir şansım deneyeyim. Semih Kılıçsoy'u alamıyoruz. O yüzden Deniz Gül'ü almayı deneyeceğim. Evet, ilk transferimiz Arda Güler oluyor efendim. Arda Güler'i hemen kadromuza katmış bulunmaktayız. 7 numara vermiş Arda Güler'e de. Evet, ikinci transferimizde karşınızda gördüğünüz üzere Kenan Yıldız da formayı giydi. Kenan Yıldız'a da hoş geldin diyoruz. Evet, üçüncü transferimizde gelmiş bulunmakta gördüğünüz üzere Can Uzun'u da kattık kadromuza. Evet, Deniz Gül'ü de aldık ama pek oynatacaklarını zannetmiyorum bu çocuğu. Çünkü overall düşük ama bakalım. Evet, transferler sonrasında kadromuz bu şekilde oldu gördüğünüz üzere. Sağ açıkta Arda Güler, sol açıkta Kenan Yıldız, santrafor Deniz Gül ve Deniz Gül'ün arkasında da merkez ofansif orta sağ şeklinde Can Uzun oynuyor efendim. Sadece burada herhalde büyük ihtimalle Deniz Gül'ün önünü keserler diye düşünüyorum. Overall düşük olduğu için. Bunun dışında pek bir şey yaşanacağını zannetmiyorum. Bakalım eklediğimiz 4 oyuncu neler yapacak? Ben de merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Evet, Ocak 1'e geleceğiz. Ve biliyorsunuz hem ara transfer dönemi açılıyor hem de ligin ilk yarısı bitiyor. Bakalım getirdiğimiz 4 oyuncu ne yapmış ona bakarız. Kayserispor ne yapmış ona bakarız. Kayserispor zaten Avrupa'da değil, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Onlara falan göz atarız. O zaman haydi gelin Ocak 1 ara transfer dönemine doğru geçelim. Evet, geldik ligin ilk yarısına, bakalım ne olmuş ne bitmiş efendim. Çıkıyoruz. Puan durumumuza geliyoruz ve kendimizi 6. sırada görüyoruz. Benim zaten bu kadroyu kurduğumda liderlik gibi bir durumum yoktu ama 6. sırada görmemiz de gayet iyi bu arada kendimize. 17 maçta 6 kere galip gelmiş, 6 kere beraberlik, 5 kere mağlup olmuş, 28 atan golcü, 28 gol yemiş, 0 avarajı, 24 puanla 6. sıradayız. Kayserispor çok düzenli ya. Baksana 6 yeniyor, 6 berabere kalıyor, 28 gol yiyor, 28 gol atıyor. Cidden ilginç bir durum var. Ligin ilk yarısında lider Fenerbahçe. Böyle aşağı inerek diğer takımları da sizlere göstermiş olalım. Türkiye Kupası'na gelelim. Türkiye Kupası'nda da gördüğünüz üzere ana bir an kafam karıştı. Biz neredeyiz? Biz
Neredeyiz hocam? Hocam biz yokuz herhalde. Birinci turdan elendik mi? Birinci turdan Galatasaray'a elenmişiz. Yapacak bir şey yok. Artık kadroya geleceğiz efendim. Hemen kadroya bakacağım. Takım yönetimi. Geldik. Şimdi artı vermiyorlar birbirlerine ama harbiden lan kimse artı vermiyor ilk 11'de. Vay anasını. Kimse artı vermiyor. Çok ilginç. Furkan Soyalp sakatlanmış. Şöyle kadro merkezine gidelim. İstatistiklere gelelim. Deniz Gül'ü oynatmamışlardır. Bir kere oynatmışlar zaten gördüğünüz üzere. Onda da ne gol ne asist katkısı var. Bu arkadaş oynamıştır dedim. Ya da Tuğçe oynamıştır. Allah Allah. Arda Güler 17 kere çıkmış. 3 gol bir asist katkısı var. Ligde Türkiye Kupası'nda bir maçta bir gol. Kenan Yıldız 16 maçta 7 gol 3 asist. Türkiye Kupası'nda yok. Can Uzun Süper Lig'de 17 maçta 9 gol 3 asist. Diğerlerinde şöyle göz atalım. Çok verim sağlayamamış. Yani çoğu oyuncu çok da iyi değil. Zaten düzgün oynatmıyorlar dediğim gibi. Arda da biraz pasif kalmış. Şu an Kenan Yıldız ve Can Uzun'dan bayağı bir verim almışız. Az çok. Ama bunun dışında Arda Güler biraz pasif kalmış dediğim gibi. Şöyle gol krallığına bakalım. Gol krallığında Süper Lig'de Talisca oynadı maçta 12 gol. Asistlerde En-Nesyri 17 maçta 6 asisti var ve ortalama reytinglerde de Niang diye 8,90 şeklinde bir maçta ortalamayı yakalamış. O zaman sezon sonuna yavaş yavaş geçebiliriz. Sezon sonunda 18 Mayıs'ta. Süper Lig'de 6. sıradayız. Gayet iyi. Bakalım 6. sırada mı kalacağız yoksa düşeceğiz mi sezon sonunda veya yükseleceğiz mi bilemiyorum. Arda Güler çok etkili olamamış. Deniz Gül'de oynatmıyorlar. Sadece Kenan Yıldız'da Can Uzun'da biraz şeyler var. O yüzden Kenan ve Can'dan bir şeyler bekliyorum. Arda Güler de ikinci yarısında ligin ikinci yarısında birazcık bir şeyler yapar diye düşünüyorum. İnşallah yapar. Dediğim gibi ben bu takım Rebuild'ı yaparken hani Kayserispor şampiyon yapacağız diye yapmadım. Sadece böyle ekleyeceğiz. Bakalım ne olacak diye yaptım. Onu da belirteyim yani. O zaman haydi gelin sezon sonuna doğru geçelim. Evet, sezon sonuna gelmiş durumdayız. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Hemen geliyoruz efendim. 6. sıradaydık. İkinci yarıda daha berbat hale gelmişiz ama ligden düşmemişiz. 34 haftanın sonunda 10 galibiyet, 10 beraberlik. Niye böyleyse bilmiyorum. Yine düzenli gidiyor. 14 yenilgi, 46 attı, gol kası 57 gol görmüş. Eksi 11'e varacak 40 puanla Kayserispor 10. sırada tamamlamış ligi. Diğer mevkilere şeyler yapsaydık Kayserispor belki şey yapabilirdi, yükselebilirdi ama olmamış. Fenerbahçe şampiyon olmuş bu arada. Galatasaray 2. Beşiktaş 3. Trabzon 4. şekilde. Ziraat Türkiye Kupası'na bakın. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde de Fenerbahçe Gençler Birliği arasında oynanacakmış efendim. Evet. Kadroya geleceğim. Hemen bir kadroya bakacağım. Kadroda artı verenler yoktu. Karimi ile Can Uzun vermeye başlamış. Bunun dışında bazı oyuncular gitmiş herhalde. Eksilmişler. Aynen. Bazı oyuncular gitmiş. Kadro merkezine gelelim. Kadro merkezi istatistiklere bakalım. Deniz Gül'ü 4 defa oynatmışlar zaten. O da bir şey yapamamış. Şöyle Arda Güler geldiğimde 34 maçta Arda Güler 11 gol 2 asist katkısı var ligde. Sonracığıma Kenan Yıldız 32 maçta 7 gol 4 asist katkısı var. Kenan da düşmüş. İkinci yarıda daha farklı. Ondan bir şeyler bekliyordum ama yapamamış. Can Uzun da pek bir şey yapamamış. 34 ligin sonunda 13 gol 6 asist katkısı var. Aslında 11 mi gol attıydı, ne yaptı? Yani çok yine pek katkı yapamamışlar. Olmamış. Başka da çok böyle aman aman performans veren pek yok diye görüyorum. Evet, başka da böyle çok baktım ama çok böyle şey veren yok. Arda Güler de bu arada
Artı bir almış. Kenan almış mı? Kenan da almış. Can Uzun da almış. Artıları da almışlar. En azından bunları da görmüş olduk burada. Evet, son kez burada artık gol krallığına bakalım. Asistlere bakalım. Sonrasında da ratinge bakarız ve videomuz burada sonlanır. David Selke olmuş. Başakşehir'in oyuncusu 32 maçta 20 gol atarak gol kralı olmuş. Süper Lig'de asist kralı 33 maçta 10 asist Trabzonspor olmuş. Trabzonspor'dan Paulo Anoçi olmuş. O Trabzonspor olmuş da. Onuachu olmuş yani. Sonrasında da Niang bir maç oynatmışlar. 2 maç daha oynatmışlar. 9,30 bir maçta oynatıp Mbia Niang olmuş Gençler Birliği'nden. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Farklı içeriklerle yine karşınızda olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.